sorunların giderek daha kompleks hale geldiğini görüyoruz. Birçok alanda bu geçerli. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Nitekim öğretmenlerle ilgili öğretmenlerin güçlenmesi için yapılması gerekenler de öyle. Öğretmenin ihtiyacı olan eğitim tasarlanır, öğretmene götürülür, bu verilir. Ve buradan da mucizeler beklenir. Yani evet, bunun içinde bir doğruluk payı var ama bu yetersiz. Yani bizim burada yapmak istediğimiz yanlış bir şeyi düzeltmekten öteye eksik bir şeyi tamamlamaya yönelik. Hani diğer kurumların yaptığını da o açıdan çok haksızca eleştirmemek lazım. Buradaki eksiklik o bireyden yola çıkmamaktı. Biz o bireyden yola çıktık. Herkesin alanında iyi yaptığı şeyler var. İşte bir Açev'de, bir Seçmir'de, bir Örav'da, tabii ki Eregen'in platform ve hani görüş anlamında katkıları çok büyük. Belki bu oluşumun herkesin en iyi yaptığı şeyi nasıl bir araya getirir ve buradan bir sinerji yaratırız'a odaklanmanın iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden de burada aslında bize düşen öğretmeni bu projenin odağına koyup, öğretmenin hayatının bir parçası olup, onunla birlikte yaşadığı öğrenim ve öğretim hikayesini yaşayıp, onun motivasyonlarını, değerlerini, kaygılarını, farklı konulardaki endişelerini anlayıp, onunla birlikte önce sorun tanımları çıkartıp ondan sonra da buna çözümler tasarlamaktı. Size göre bir muallim ne? Hiç. Boş hayaller peşinde koşan zavallı bir fıkara, öyle mi? Projenin ilk bir yılı araştırma süreciyle geçti ve ilk baktığımız şey de toplumda öğretmen algısı oldu. Bunun için 56 tane dizi ve film taradık. Ardından iki farklı metodoloji kullanarak sorun tespitini biraz daha geniş bir mercekte aramaya karar verdik. İlk olarak Alper Dinçer akademik makaleleri taradığı ve eğitim politikalarını araştırdığı bir mevcut durum raporu hazırladı. Ardından da sahada biz öğretmenlerin evlerine konuk olarak etnografik bir çalışma yürüttük ve sonrasında da bunları sentezleyerek bir analiz ortaya koyduk. Önceden öğretmen bilgi küpü diye düşünülürdü. Öğretmen her şeyi bilirdi. Ama ne oldu? Google çıktıktan sonra öğretmenin hiçbir şey bilmediği ortaya çıktı. Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç aslında öğretmenlerin kendini çok güçsüz ve çaresiz hissetmesi oldu. Biz de tasarımı o zaman aslında kendini baskı altında hisseden, kendini yetkin görmeyen, mesleğin anlamını yitirmiş ve çözüm üreteceğine de inanmayan bireyler için yapmamız gerektiğini fark ettik. Belli şeyler üzerinden. Tasarım düşüncesi der ki gelin buna bir de subjektif bakalım. Gelin buna bir de insan odaklı bakalım. Aslında bize dedi korkunç bir okuma alışkanlığı kazandı. Çünkü bu köyde ne mektep ne de okuyacak çocuk bulunmaktadır. Eşaret bitmiştir. Bitmemiştir. Ama işte toplumda da genel olarak öğretmen kutsal meslek. Kesinlikle katılmıyorum. Böyle öğretmenlik mesleğini yükseltmezsin ki daha çok aşağı çekersin yani. Her yerde indirim ya, biz şey değil ki, dilenci değiliz ki ya. Bu projeyi diğer projelerden farklı kılan aslında diğer bir şey de biz büyük bir çözüm önerisini aylarca kapanıp çalışıp hayata geçirmek yerine bunu ufak prototiplerle, ufak workshoplarla, çalıştaylarla ve öğretmenleri de bu çözüm sürecine dahil ederek denememiz gerektiğini fark ettik. Sorulardan yola çıkarak fikirler üretmesi düşünüyorsunuz. Bir şey yarıyorum diye düşünüyor. Ama aynı zamanda toplumda itibar görmediğini... Bu süreçte yani projenin tasarlanması sürecinde mesela Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi, Öğretmen Akademisi Vakfı gibi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı gibi, başka bir öğretmen mümkün gibi birçok vakıftan ve sivil toplum kuruluşundan insanla beraber çalıştık ki onlar öğretmenlerle çok yakından çalışan insanlar ve kurumlar. Onlar tecrübelerini bizimle paylaştılar ve öğretmenlerle de etkileşime girdiler aslında bu çalıştaylar sırasında ve biz çok teknik düşünebiliyoruz bazen sivil toplum çalışanları olarak. Mesela bize dediler ki siz çok iyi güzel burada her şeyi konuşuyorsunuz, planlıyorsunuz ama benim mesela şöyle çok somut bir sorunum var. Bu proje bu soruna yanıt verecek mi? Mesela bizim orada kafamızda bir ampul yandı. Dedik ki bu proje bu probleme yanıt vermeli. Bizi sürekli bir teste tabi tuttular. Yani bu söylediğim benim ihtiyacıma karşılık geliyor mu? Benim dilimi konuşuyor musun? Yoksa tamamen benim derdimden ve dilimden uzaklaştın ve yine hani kendi hayal dünyanda bambaşka diğerlere mi gidiyorsun? Bu öğretmenler bu testi yapmak açısından bu hani hayatlarımızın yere basması ve onların ihtiyaçları temelinde bir sürecin gerçekleşmesi açısından bizi sürekli doğru yere çektiler. Onun için onlara çok teşekkür borçluyuz. İletişim nasıl olmalı derken kesinlikle dilin sade olması hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. 2 gündür buradayım. Gerçekten çok şey kattınız. Düşünceleriniz çok değerli. Ama bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Burada bir deney yapacağız. Bir sene boyunca aslında neyin
kriterler olduğunu, hangi süreçlerin daha efektif olduğunu, toplumun nasıl oluştuğunu görebileceğimiz kadar esnek bir dizayn yapmamız lazım. Katılımı da yapıyı da birlikte taşıyacağını düşüneceği bir yapının içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani öğretmenin savunabileceği bir yapının içinde olması gerekiyor. Dijital erişim problemimiz var. Mesela benim çalıştığım okulda dijital olarak erişemiyoruz hiçbir şeye. İnterneti geçtik. Elektriğe bile ulaşamıyoruz. Böyle bir nasıl bir kolaylık ya da nasıl sürdürülebilir olacak bu proje? Tasarım sürecinde öğretmenler bize yeni bir dünyanın tarifini yaptı. Kendilerinin dönüştüğü ve aynı zamanda değişim yarattığı, sorunları tespit edip yine çözümlerini kendilerinin ürettiği ve hatta bu çözümleri de kendilerinin kaynak yarattığı bize bir etkileşim ortamını tarif ettiler. Bu tarif ettikleri etkileşim ortamında da farklı uzmanlarla kurdukları iletişim üzerinden bir sistem anlatımı vardı. Ve bugüne kadar eğitime dokunan tüm paydaşların aynı havuzda kaynaklarını buluşturduğu bir besin ağını içeriyordu. Bu ağın hem yerel hem korunaklı ama aynı zamanda da global olması gerektiğini biz yine öğretmenlerden dinledik. için yaptığın şey Malatya'da şu sorunlarla karşıya çıktı. Malatya'nın buna ihtiyacı var. Öğretmen topluluğundan duymak başka bir şey. Bir politikacının ya da bir şeyin söylemesi başka bir şey. Tamam, burada öğretmenler için bir takım beceriler tanımlamışız, bir takım hedefler tanımlamışız da bu besin ağı menüsünde yer alanlar ne olacak? Problemim nedir? Ben bu problemi nasıl halledebilirim gibilerinden bir proje oluşturma, proje verme yeteneğini öğretmene verebilirsek. Şunun farkındayız. Biz burada bugün derleyebileceğimiz ve ulaşabileceğimiz kaynaklarla Türkiye'nin 800 bin öğretmenine birden ulaşamayız. Yani buna Türkiye'de aslında devlet dahil hepsine düzenli olarak ulaşabilme potansiyeli hiçbir kaynak yok. Bunun bir tek çözümü var uzun vadede. Öğretmenlerin birbirlerine destek olması, öğretmenlerin beraber, kolektif olarak bir şeyler yapması. Bunun için de öğretmenlerin o kolektif çalışma kültürünü, pratiğini kazanması önemli. Biz burada bir mikro örneğini yaratabilirsek, bu mikro örneğin büyümesini sağlayabilirsek ki bu büyümenin bir noktadan sonra zaten doğal olacağını, bizim beklentilerimizi aşacağını ve belki de aslında çok büyük bir mıknatıs olmasını bekleyebiliriz. Bu gerçekçi bir beklenti. Ve artık hani uzun vadede bunun sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması ne demek? Şu vakıf ya da bu vakıf olmadan da öğretmenlerin gerekli kaynaklara ulaşma becerisinde olması, kendilerinin itici güç olması, onların bu rolleri alıp bir sonraki nesil öğretmenlerle ilgili yapılacak işlere yön vermesi, kendilerinin içinde olmaktan gurur duyacakları, ait hissettikleri bir topluluğu kurmaları ve bu topluluğun da değişim yaratması. Yani değersiz olduğumuzu, sanki toplumda en alt seviyede olduğumuzu hissettiriyorlar bize. Ama küçük bir mesela buraya gelmem bile bana mesleğimin çok değerli olduğunu hissettirdi, bir daha hissettirdi bana. Halbuki ben bu mesleği seçerken seve isteye seçmiştim, seve isteyerek seçmiştim. Ben 3 yıllık öğretmenim. Bu 3 yıllık süreçte biraz şevkimizi kırdılar ama yeni tekrar umutlarımız yeşeriyor. İnşallah biz bunu tüm öğretmenlere iletebiliriz. Ben bu konuda birazcık daha yaygınlaşması konusunda